Evet, o şey olmuş değil mi? Balları çıkmış. Evet. Güzel. Osmaniye yöresinde. İncirden reçel yapılır. Kışın özellikle kahvaltılarda çok besleyici olur. Çok güzel olur. Artı biz belben deriz veya pestil. Pestil yapılır. Ya. Reçelimiz pişti. Kavanozlanmaya hazır artık. Köydeyiz. Osmaniye'ye geldik. İncir toplayacağız. Ağırlıklı zeytin ağaçları var böyle. Burada bir de incir ağacı var. Evet. Bu şekilde. Evet, o şey olmuş değil mi? Balları çıkmış. Evet. Güzel. Bunları böyle açıp güneşte kurutup sonra da reçelini yapacağız. Osmaniye yöresinde bu bölge Adana ve civarları Çukurova bölgesi olarak geçiyor. Akdeniz ikliminin hakim olduğu bir yer. Burada incir meyvesi yoğun yetişiyor. İnciri nasıl değerlendirirler sizin burada? Ne yaparlar? İncirden reçel yapılır. Kışın özellikle kahvaltılarda çok besleyici olur. Çok güzel olur. Artı biz belben deriz veya pestil. Pestil yapılır. Evet. Kuru olarak da çayın kahvenin yanında incirin kurusu olarak da tüketilir. Meyvesini tüketmek de güzel oluyor değil mi? Tabii ki çok lezzetlidir. Şimdi bunun bir de böyle tazeyken Tazeyken evet böyle tam sert değil ama biraz daha böyle yumuşamış kozalaklarından tüm olarak reçel yapılıyor. Taze reçel. Evet. Taze incir reçeli yani. evet. Eğer vaktinde toplamazsak da ne yazık ki kuşlar şu şekilde yiyorlar. O da kuşların kısmeti. Öyle. Bir de benim çocukluğum döneminde biz çok yapardık. Böyle sabahları bunu topladıktan sonra bıçakla doğrarız böyle küçük küçük. Sonra onu yağda, tereyağında kavururuz. Çayın yanında çok güzel oluyor dostlar. O şekilde reçeli. Hani reçelin de tereyağıyla kavurduğun zaman o da çok güzel oluyor. Evet. İncir meyvesi. Şu an Ağustos ayındayız. Temmuz-Ağustos incir mevsimi. Şu anda bugün 7 Eylül. Ağustos'u geçtik. Pardon. Eylül'den idik. Evet. Biraz geriden gidiyoruz. Tarihten de haberim yok. Evet. Şimdi şöyle ucu çatallı bir şey var. Buna karağa diyorlar. Şöyle bir çekelim. Evet. Şurada bir tane var. Ancak onu da kuş sağ olsun yarımlamış. Şu elin altında var çok güzel. Değil mi? Onun altında. Sıcakta bayağı bir zahmetliymiş bu ya. Yorucu. Yorucu. Bir de bunun sütü de yakıyor. Ancak bu kadar var. Bir de şurada varmış ama. Yeter.
Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyoruz şu anda? İncir reçeli yapacağız inşallah. Kuruttuk. Buna bazı yerlerde yargan, bazı yerlerde karnıyarık deniyor. İncir kurutulmuş hali. Sonra böyle küçük parçalara ayırarak bunu şeker katılarak pişirilecek ve kışlık bir yiyecek. Kahvaltının en tatlı hali. Bu incir reçeli mi olacak nihayetinde? Evet, incir reçeli. Evet, o zaman şu anda kurutulmuş olan incirleri Evet. reçel yapmak üzere doğruyorsunuz o zaman. Evet, aynen. Doğru mu? Evet, reçel yapmak için hazırlıyoruz şu anda. Böyle parçalara ayırarak bunları pişireceğiz. Biraz üzerine şeker koyarak, tabii çok olmayacak çünkü niye, bu zaten kendisi şekerli. Bu şekilde inşallah yapılacak. Şurada da bir şey var, bu ne? Ona da kızılcık kirazı denir. Dağlarda yetişir. Ekşi bir tadı vardır. Çok da lezzetlidir. Çok da şifalı bir meyvedir. Buraya ne için koyduk? Yiyelim diye. Reçelle alakası yok galiba. Yok, Doğru mu? alakası yok. Yiyelim diye kondu ama. Peki, teşekkür ediyoruz. Ne yapıyoruz? Kolay gelsin. Teşekkürler. İncir reçeli yapacağız. 3 litre suyu kaynattık. İçerisine 1,5 kilogram şeker ekliyoruz. 3 kilogram da incir kurusu ekleyeceğiz ve reçel olacak. İncir reçelinin şu anda pişimi aşaması oluyor herhalde, değil mi? Evet. Artık son aşama. Biz buna akıt diyoruz. Önce şeker, incirin kilosuna göre yarı oranda ya da 2'de 3'te 1 oranında şeker, şekerin 2 katı da su koyuyoruz. Onu kaynatıyoruz. İyice akıt kıvamına gelene kadar kaynatıyoruz. İçine de yarım limon sıkıyoruz. Şimdi biraz sonra daha önce doğramış olduğumuz incirleri koyacağız. Olup olmadığını anlamak için tırnağımın üstüne damlatıyorum. Eğer dağılmazsa kıvamına gelmiş demek. Şimdi şerbetimiz oldu. Su ve şekerimiz kaynadı. Kıvamını aldı. Şimdi incirini ilave ediyoruz. 3 kilogram incir kurusu. İncirleri toplayıp Topladık, kuruttuk sonra güneşte. incirleri açtıktan sonra kurutuyorsunuz. Evet. Bunu böyle küçük parçalara ayırdık, doğradık. Bunlar şimdi 1-2 taşım kaynayacak. Ondan sonra kavanozlara koyup kaldıracağız. Kışlık kahvaltılık. Bu ne kadar bu şekilde pişecek veya karıştırılacak? 5-10 dakika, yani birkaç taşım kaynayacak. Şöyle yumuşaması lazım ki şu incirlerin şekerini çekmesi lazım içine. Şerbetin içerisine bir de limon mu koymak gerekiyor? Şekerlenmesin, hani şekerleme yapmasın diye birkaç damla limon veya yoksa limon tuzu ekleniyor. Normalde bütün tatlılarda yapılan şey. Reçelimiz pişti. Kavanozlanmaya hazır artık. Çok güzel. Ellerinize sağlık. İncirden yapılmış olan burada birkaç tane ürün var. Değişik ürün var. Bunları bir soralım. Neymiş bunlar? Buna pestil deniyor. Bizim buralarda belben denir. Yöresel bir kelimedir. Pestil Evet. genel bir şeydir. Böyle yağ kağıdın üzerine ince bir şekilde kaynattığımız inci ve robottan çektiğimiz inciri böyle yayıyoruz. Üzerine de susamla süslemişiz. Bu şekilde kışın tüketilir. İstediğin zaman çok lezzetlidir. Çerez olarak olarak tüketilir. Şu ne? Bu yaş incirden yapılmış reçel. Bu da yine kışında tüketilir. Yani bir süre sonra olduktan sonra. Evet, çok sayıda Böyle. incirin değişik ürünleri var burada. Evet.